Arıcılar tarafından kovan ve kolonilerin güvenliğini sağlamak amacıyla üretilen propolis, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı oluyor. Propolis üzerine yapılan çalışmalara göre propolisin birçok faydası bulunuyor. Propolisin antiviral ve antibakteriyel etkisi hastalık oluşturan mikroorganizmaların oluşumunu önlüyor. Ayrıca antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen propolis, hastalıklara karşı vücut direncinin artmasına katkıda bulunuyor. Propolis soğuk algınlığı, bademcik iltihabı, larenjit ve farenjit gibi üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlıyor. Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı Doçent Doktor Enes Murat Atasoy'u propolisin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılacağına dair şu bilgileri anlattı. Enfeksiyon, bakteri ve mantar oluşumu önleyici, antiviral özelliğe sahip olan propolis, arıların kolonilerini hastalıklara karşı da koruyor. Propolis içeriğinde B1, B2, B6, C ve E vitaminleriyle çinko, demir, bakır, mangan, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller bulunduruyor. İşlenmemiş propolisin bal mumu içermesi sindirimi zorlaştırır ve bu yüzden reçine benzeri besleyici kısmından ayrıştırılması için işlenmesi gerekir. Propolisin işlenmesi sırasında ayrıca bitki ve larva atıklarının da temizlenmesi sindirimi kolay hale getirir. Propolis yara iyileşmesini hızlandırır mı? Yapılan araştırmalarda propolisin basit yaralanmalarda, ağız sağlığında, inflamasyon, uçuk durumunda etkili olduğunu gösteriyor. Diyabet hastalığına sahip bireylerde yaralar normalden daha yavaş iyileşebiliyor. Bu kişilerde propolis yeni hücre oluşumunu uyarıyor ve yeni cildin büyümesine katkı sağlayarak yara iyileşmesi sürecini hızlandırır. Yara iyileşimi sırasında bakterilerin de ölmesini sağlayan propolis, enfeksiyonları önlemede de yardımcı oluyor. Propolis içerisinde bulunan antioksidanların eklem iltihabı gibi hastalıkların sebep olduğu inflasyonu azalttığını vurgulayan doçent doktor Enes Murat Atasoy'u, yapılan çalışmalarda propolisin inflasyona bağlı oluşan şişliği azalttığı ve inflasyon oluşumuna etki ettiği görülüyor. Propolisin genital bölgede ve ağız çevresinde oluşan uçuklar üzerinde de etkisi vardır açıklamasında bulundu. Propolis neden seyreltilerek kullanılmalı? Doçent Doktor Enes Murat Atasoy'u işlenmemiş propolisin tahriş edici özelliğe sahip olduğunu, bu yüzden de propolisin kullanılmadan önce mutlaka seyreltilmesi ve işlenmesi gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi. İşlenen propolis kullanım amacıyla kapsül veya tablet haline getirilebilir. Toz, konsantre sıvı, şurup gibi formları da bulunan propolis, aynı zamanda boğaz enfeksiyonlarında ve üst solunum yolu hastalıklarında antimikrobiyal özelliğinin olması nedeniyle gargara ve pastil şeklinde de kullanılabiliyor. Yara iyileşmesinde de önemli etkisi bulunan propolis, merhem halinde yara üzerine sürülebilir. Diş çürüklerinde kullanılması için diş macunları içerisinde de kullanılabilir. Uçuk tedavisinde kullanılan propolis, krem veya merhem içeriğinde %0,5 ya da %3 oranında bulunur. Uçuk semptomları başladığı günden sonra her gün günde 5 defa dudak üzerine sürülerek kullanılabilir. Propolisin gargara formlarının ise 7 gün boyunca günde 3 defa kullanılması önerilir. Peki propolis nasıl kullanılır? Propolisi kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken 5 unsur olduğunu belirten Doçent Doktor Enes Murat Atasoy'u alerjisi olanlara, gebelere ve hastalara şu uyarılarda bulundu. Tablet, kapsül veya şurup gibi oral yolla kullanılan propolis doğru kullanıldığında güvenlidir. Özellikle arılara ve arı ürünlerine alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Propolis içeren pastiller tahriş ve ağız ülserlerine neden olabilir. Bu yüzden dikkatli kullanılması gerekir. Cilt yoluyla uygulanan merhem veya damla şeklindeki propolis içeren ürünler de güvenli bir şekilde kullanılabilir. Aynı şekilde arılara veya bal, polen gibi arı ürünlerine alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonlar oluşturabileceği için cilt üzerinde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
Gebelikte propolis güvenli mi? Gebelikte propolisin güvenli kullanılabildiğine dair yeterli bilgi olmadığı için kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılması önerilir. Tablet veya kapsül gibi oral alınan propolis emziren kişilerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. Yapılan araştırmalarda 30 mg günlük dozda alınan propolisin 10 aya kadar güvenli kullanılabileceği görülmüştür. Bu yüzden emziren annelerin daha yüksek doz kullanımından kaçınmaları önerilir. Hastalarda propolis güvenli mi? Bazı uzmanlar ve araştırmacılar astım hastalarında propolis kullanımının tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Özellikle propolis içerisinde bulunan bazı maddelerin astımı daha çok tetiklediği ve kötüleştirdiği söyleniyor. Bu yüzden astım hastalarında propolis kullanılması önerilmez. Astım sorunu olan bireylerin propolis kullanmadan önce alerji testi yaptırmaları ve sonucuna göre propolis kullanmaları gerekir. Kanama bozukluğu olan hastalarda propolis riski artırır mı? Kanama bozukluğu olan hastaların propolis kullanması kanama riskini artırabilir. Özellikle propolis içerisinde bulunan bir kimyasal kan pıhtılaşmasını yavaşlatabiliyor. Bu yüzden kanama bozukluğu olan hastalarda propolis dikkatli bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca cerrahi işlem planlanan hastalarda ameliyat sırasında ve sonrasında oluşabilecek kanama riskini artırabileceği için işlemden en az 2 hafta önce propolis kullanımı sonlandırılmalıdır. Alerjisi olan hastalar propolis kullanabilir mi? Bal, kozalaklı ağaçlar, kavak ağacı ve Peru balsamına karşı alerjisi olan hastaların propolis kullanmamaları gerekir. Genel bir kural olarak propolis ve diğer tüm arı ürünleri 2 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de propolis nedir cevabını şöyle açıklayalım. Propolis arıların iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladığı maddeleri başlarında bulunan salgı bezlerinden salgıladıkları enzimlerle işleyerek ürettiği reçine benzeri bir üründür. Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisi arılar bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı kovanlarını korumak, peteklerinin hijyenini sağlamak, diğer böcek ve hayvanların kovana girişini engellemek için kullanır. Ayrıca kovan içinde yer alan bal peteklerini güçlendirmek ve çatlakları onarmak için de kullanılan propolis sayesinde arılar kovana koruyucu bir kanaldan girip çıkarlar. Böylece hem kovanın hem de kendilerinin hijyeni sağlanmış olur. %50 oranında reçine, %30 bal mumu, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 mineral madde ve organik kalıntılarda oluşan propolisin insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğu saptanmıştır. Propolis faydaları bakımından oldukça zengin bir üründür. Antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar içeriğinin yanı sıra pek çok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliği bulunduğu bilinir.